Günaydın. Günaydın. Biz Guatepe'ye gidiyoruz. Erkenden kalktık yine. 5.30'da şu an şeydeyiz, terminaldeyiz. İnternette 6'da başlıyor yazıyordu seferleri. Biz de 6 sefer için geldik. Ama 5.30'da otobüs aldık. Hamza arkada mal gitti. 19.000 peso bu arada, 80 lira yapıyor. Biz bu arada metro ile gelecektik. 2 aktarma yapacaktık. 6.000 peso ödeyecektik. Uber'e bakalım dedik. 5.800 pesoya Uber'le 10 dakikada geldik. Yani burada Uber bazı noktalarda, bazı zamanlar çok ucuza oluyor. Bilginiz olsun. Biz geldik şimdi Guatepe'ye. Evet, çok tatlı, aşırı şeker bir yer gibi görünüyor ama gelirken neler oldu neler. El Peñón bizim tırmanacağımız, birazdan görürsünüz. Büyük bir kaya parçası var. Onu kaçırdık biz. Şehir merkezine geldik. Buraya gelecektik zaten ama şimdi gideceğiz, tekrar geleceğiz. Evet ama o kaya da kaçmaz yani. Tabii onun için de geldik aslında, yani her ikisi için. Çok küçük, tatlış bir kasaba burası. 2 saat olması gerekiyorken 3 saat 15 dakikada geldik yine. Şaşırdık mı şaşırmadık. Acıktık. Bakın şöyle bir şey söyledik. Peynirli börek değil mi? Bakın üstüne Börek, evet. börek. Üstünde yine şeker var. Şekerli mi gerçekten? Baksana, üstünde şeker parçaları var. Bakın girişteyiz. Girişe sadece nakit geçiyormuş. 20.000 peso buranın girişi. Drone uçurmak yasakmış. Maalesef uçuramayacağız yukarıda ama etraftan uçurmayı deneyeceğiz. Bakın toplamda 708 tane merdiven çıkacağız en yukarıya çıkmak için. Ve başlıyoruz. Tırmanmaya devam. Bakın henüz 200. basamaktayız. 300'deyiz. ...400'deyiz. Yol yarıladık. 500'deyiz. Gitgide irtifa yükseliyor. Tabii nefes almak zorlaşıyor ufaktan. 600'deyiz, az kaldı. Evet ama nefes problemi yaratıyor yani. İrtifa yükseldikçe nefes almak zorlaşıyor. Baksanıza aşağıya. Merdivenler falan tırmanması kolay, öyle zor değil ama gerçekten yükseklik hissettirdi. Ve tırmandık. En tepedeyiz. Burası denizden 2135 metre yükseklikteymiş. İlk kez 1954 yılında birisi tırmanmış buraya. 65 milyon yaşındaymış bu granit kaya. Bence güzel. Bence de güzel, kesinlikle gelmeye değer bir yer. Bu taraflara yalnız düşerse, umarım düşer. İndik. Bacaklarım titriyor hafiften inerken merdivenlerden. Şu an böyle sabit durunca hissediyoruz. Titriyor. Burada böyle etrafımızda turistik yerler var. Mükemmel, aşırı pahalı.
bizim daha önce sorduğumuz bu yerlere yaptığı çantalar 60-70'lik büyük çantalar. Yani 60-70 bin pesoluk çanta. Burada 130 bin peso. Çantayı buradan almayın. Bakın şu parti otobüsü Chicken Basta diye geçiyor. Onunla fotoğraf çekilmek 2000 pesoymuş. Burada her şey para. Evet ama ortam şirin yani bayağı Çok şirin. Şimdi sabahleyin gezdiğimiz kasabaya yani Guatapé'ye geri dönüyoruz. Oraya gezeceğiz. Burada işimiz bitti. Bir nokta bulursak kaçak göçek drone çekmek istiyoruz da yer bulamadık henüz. Bakın biz yukarıdayken buraya malzemeyi nasıl taşıyorlar diye merak ediyorduk. Karadeniz'deki gibi böyle sistem yapmışlar. Yukarı malzemeyi böyle taşıyorlar. Bu arada bu helikopteri de baktık. Burada bununla tur yapabiliyor musunuz? Kişi başı 70 dolarmış. Gördüğünüz gibi drone videolarını çektik ve koyduk. Yani koyacağız tabii. Şimdi tam kalkışı böyle sote bir yerden yaptık. Böyle otoparkta arabanın arkasından yaptık resmen. Hızlı bir manevrayla kaldırdım. Çekimleri yaptık. Hatta bir ara sinyal kayboldu. Biraz tırstık. Bu kayanın arka tarafını dönerken gitti orada sinyal. Neyse her şeyi çektik. Bayağı işte gördükleriniz var. Daha fotoğraflar var Instagram'da. Instagram'a bakan görür. Evet. İşte tam inişe geldi. Tabii inişte manevra yapmam gerekiyordu. Çünkü ağaçların arasındaydım. İnerken hemen 2 tane görevli geldi ve yasak olduğunu söyledi. Dedik özür dileriz, kusura bakmayın. Nasıl kibarız, nasıl tatlışız ama bilmiyorduk, özür dileriz falan yapıyoruz böyle. Adam da gülümsedi, tamam çocuklar dedi, gitti. Win win, herkes kazandı. Şimdi tuk tuk'a bineceğiz. Guatapé aslında. Guatepe diyoruz da Guatapé. Tape diye yazılıyor, evet. Şimdi Guatapé'ye doğru gideceğiz. Orayı gezeceğiz. Orayı da merak ettim bu arada. Bayağı renkli görünüyordu. Çok renkli gözüküyor. gözüküyor. Şeker görünüyordu. Buradan en son 7'de otobüs varmış galiba.
Biz 7'ye kalmayız büyük ihtimalle. Akşam trafiği falan. Her halükarda kalacağız gerçi. Yol çünkü çok yol yapım çalışması var. Tek şerite düşüyor. Yakın zamanda burada heyelan olmuş. Yol çökmüş. Haberleri çıkmış. Hatta galiba otobüste devrilmiş ve birkaç kişi ölmüş. O yüzden yolda yapım çalışması var. Bakalım yani biz aceleye getirmiyoruz. Vaktimiz çok var. O yüzden 5'te yola düştük. Şu an saat daha 11. Gidiyoruz. Vamos. Rahat gezeceğiz. Vamos, vamos, vamonos. Biz yine tuk-tuka bindik ya, konuşamadım. 15 dedi, 15 dedi, çakal. 12'ye geldik, 15 dedi. Yok dedik, gidiyoruz biz yürüyeceğiz dedik. Tamam 12 olur dedi. 3000 peso para değil, 12 lira yapıyor. Ama ya hoş değil ya. Bakın şöyle. Hoş değil yani, hani tarifesi var oradan buraya. 6000 pesoydu, 12.000 peso ödedik. Şimdi yine 12 vereceğiz, anlaştık. Bakın şehirde bu işlemelerden her yerde görebiliyorsunuz. Çok şeker olmuş. Şimdi şehir merkezi klasik İspanyol tarzı. Ortada büyük bir park alanı. Etrafında işletmeler var. Ve tabii ki olmazsa olmazımız kilisemiz var orada. Ama çok şeker, baksanıza binalara, evlere daha doğrusu. Burada bir tane de ısra var. Her binaya ayrı bir motif yapmışlar böyle. O çok güzel olmuş bence. Rengarenk, her yer rengarenk. Burada da yılbaşı süsleri yapmışlar. Çam ağacına baksanıza arkada. Parkın içi böyle. Burada bir tatlış havuz. Etrafta böyle süsler var. Guatepe yeni yıla hazır. Bakın burada da kanabis yani marihuanalı bira varmış. Küçük küçük bir sürü işletme var etrafta. Turistik dükkanlar var. Renkler falan çok canlı. Bakar mısınız kapılara? Isra, kaç fotoğraf çektin? Şarjım %2. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok herhalde. Isra fotoğraf çekerek %2'ye düşürdü şarjını. Burada böyle espadriller var. Ana çok şekermiş. Böyle. Çok şeker, baksanıza. Merhaba minik. Ne haber? Sen niye titriyorsun? Korkuyor musun sen? Korkuyor yazık. Burada böyle tablo yapan bir yer var. Bakın o kabartmalar hala var. Hemen hemen her evin altına yapmışlar. Buraya da yılbaşı ağacı koymuşlar. Baksanıza. Özenle işlemişler. Bu arada burada D1 diye bir toptancı var. Böyle bizdeki marketler gibi, bahsettik belki, hatırlamadım ama bakın biskolatalar var. Bebeto jelibon var.
Burası da yukarıdan gördüğünüz göl kısmı. Hani burada turlar var. Katılabiliyorsunuz. Birisi 70.000 peso falan dedi. Biz de bir daha sormadık. Bu arada değişmeyen tek şey ne? Mekan değişiyor, şehir değişiyor, kasaba değişiyor. Ama bu müzik hep aynı. Burada da böyle heykel yapmışlar. Surf yapan bir abi. Buranın terminali de burası. Bileti aldık, dönüş 3.45'e. Yalnız şu duvara bakar mısınız? Mükemmel ötesi ya. Hayatımda gördüğüm en iyi grafitilerden biri olabilir. Yani hani inanılmaz iyi sanat icra etmişler. Bakın ne bulduk. Ya küçücük kasabada adamların vegan restoranı var. Çok mutlu oldum görünce. Gösterelim dedik. Şimdi şu klasik şemsiyeli yerde fotoğraf çekineceğiz ama sıra bize gelirse tabii. Şunu yapmayanı dövüyorlar. Bunun olmadığı küçük kasaba yer kalmadı galiba. Evet, bütün dünyada var hatta. Şimdi şemsiyeli yoldan yürüdük nereye geldik? Rengarenk, çok tatlı. Bayağı gökkuşağının içine düşmüş gibiyiz. Burası buranın merkezi herhalde. Şimdi biz buraya biliyorsunuz günübirlik geldik. Aslında acaba bir gün kalsak mı falan diye düşünüyorduk ama çanta fiyatından yola çıkarak buranın biraz pahalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu baktığımız buranın otantik çantaları işte 40-50-60 arasında değişiyordu böyle şehir şehir gezdikçe. En son şurada bir fiyatına bakalım, hatıra olur diye düşündük ama 170.000 yazıyordu ya. Aradaki uçuruma bakın. O yüzden hem kalmayacağız hem de bir şey almadan dönüyoruz. Yani Gideceğiz yani. şu anki kaldığımız Medellin'deki evin yaylık parasını ödediğimiz için burası ekstra konaklama ücreti olacaktı. Bir de oraya 32.000 peso ödüyoruz. Burada ortalama 30.000 pesodan başlıyor hosteller. Yani ikimiz 60.000 peso vermek zorunda kalacaktık. Ekstra bize gereksiz şey olacak diye düşünüyorum. Yani günübirlik yetiyor buraya. Ekstra turistik aktiviteler var. İşte gösterdiğimiz bot var. Onun dışında jet ski falan yapıyorlar gölün üzerinde. Biz öyle şeylere girmiyoruz zaten. Çok aşırı pahalı olduğu için. Evet ama bu arada burada böyle ekstra bir aktivite yapmadan otur, etrafımızda onlar sokaklarda yürüyor. O açıdan çok güzel. Ama bizim kalacak yerimiz olduğu için bize maliyetli olacak diye düşündük. Yoksa buraya gelip burada bir gün bence kalabilirsiniz. Arkadaki el sallıyor. Gölgede oturalım biraz. Bitirdik aslında. Bayağı yürüdük de. Dönüş biletimizi de aldık tekrar muhteşem grafitili istasyona giderek. Yine aynı para. 19.000 peso. Kişi başı 38.000 ödedik. Bir şeyler atıştırırız birazdan. Biraz dinleniriz. Yorulduk. Güneş de çok böyle kavuruyor. Biz motor kiralayıp gelecektik buraya. Minimum en dandik motorlar yaklaşık 30 dolar, 20 dolar, 30 dolar civarıydı. Biz de vazgeçtik. Yani yolda da işte yol çöktü falan filan haberlerini aldıktan sonra dedik ki biz en iyisi toplu taşıma kullanalım. Yani o 20 dolar ne yapıyor? 100.000 peso yapıyor. Yani biz git gel 80.000 pesoya gidip geliyoruz. İşte motoru alacağınız yakıtla beraber çok büyük bir fark olmuyor aslında. Bir 30.000 peso falan oluyor ama olsun. Olsun. Öyle de geldik. Olsun. Kendi başımıza gezmek güzel ama ya böyle bir gruba dahil olmadan bence daha rahat. Bir de burada gezilecek yerler belli yani. Tur zaten nereye götürecek? Biz bu kendimiz keşfediyoruz. Ha, evet sen bahsetti. Turlar da 99.000 peso kişi başı. Yanılmıyorsam o El Penona o taşa yani kayaya giriş dahil değil. Onlar öyle kahvaltı ve öğle yemeği veriyor. Biz kahvaltıya 14.000 peso çözdük. Git gel 80.000 peso ödüyoruz.
40 binde girişe verdik, 120 bin. Hadi yemeğe verelim, 150 bin pesoya bitiriyoruz. Orada 200 bin peso olacaktı, giriş hariç. Ya buranın bu tarafların turlarında öyle bir sıkıntı var bence. Yani diyor ki tur şuraya götüreceğiz, buraya götüreceğiz. Asıl aktivite içine dahil değil. Nasıl tur bu arkadaş? Biz bir kere yedik o kazığı Cartagena'da. Bir daha asla. Bir daha no. Şimdi bir şeyler atıştırırız birazdan. Yemek yerken görüşürüz. Şimdi oturduk bir yere. Ben biraz gördüm. Şöyle bir çeyrek tavuk söyledik. Menüler diye söyledik. Bu 16.000 peso, bu da 9.500 peso. Bunların hepsini yiyeceğiz. Bayağı zengin duruyor yine bu. Vejeteryan menüler diye. Afiyet olsun. Burada böyle kahve yapıyorlar. Çok şeker ablalar. Bu kahveden satmaya çalıştı bize. Çok güzel kokuyor. Azúcar? Ha, sin azúcar. Gracias. Bakın kıvamı da farklı burada. Çok güzel kokuyor. Acayip bir aroması var. Bir şeyler söyledi şu kahveden. Ama yerimiz yok bizim. Almıyoruz o yüzden. Para YouTube. Sert ama Now for tam you, benlik. for you YouTube, maybe people will come. Okay. Muy bien. Güzel. Bu kahve 4000 peso. Kahve sert, aroması çok güzel. Yarım kilosu 160 liraya geliyor. Aslında fiyatı iyi. Olay var. Köpekler saldırıyor. Böyle biraz yoğunluğu, tadı mırra gibi. Yani yoğun bir acı tadı var ama rahatsız etmiyor. Böyle Bence de bitter mi derler? Hani böyle bitir bir tat derler ya, anlatamadım ya. Türk kahvesinin üstündeki köpükten böyle bir tat gelir ya, onun çok yoğunu geliyor gibi. Normalde ben bu kadar sert içemiyorum ama gerçi yine şeker attık. Ama güzel kıvamı Damakta böyle. kalıyor ya böyle bir kahve. Tatlı bir aroması var. Muy rico, muy rico. Belki alırız. Yazık, kadın çok uzatmaya çalıştı. Çok şeker bir teyzeydi ya. Kadını çok sevdim. Burana'ya has bir kahveymiş, Guatape'ye. İşte aromalarından bahsettim. Onlar İspanyolca söylediği için anlamadık. Bayağı anlaştık ama ya, çok tatlı ablamız. O videodan bu kadardı. Otobüse bindik. Dönüş yolunda izlerken. Hafif yorulduk ama tatlı bir yorgunluk. Güzel oldu, çok iyi oldu. Turdan 40 bin peso daha karlı oldu. Ama tabii biz bunun içinde kahve içtik. İşte böyle soğuk içecekler falan filan. Yani turdan ucuza geldi yine. Tura vereceğiz parayla yemek de yemiş olduk yani. Kesinlikle. Yani işte giriş biletleri ucuza, bedavaya yani oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hasta luego.